Şu an yapman gereken başka bir iş var, değil mi? Belki ders çalışman gerekiyordu, belki spora gidecektin. Ama yapmadın. Yine erteledin. Kendini iradesiz, tembel ve başarısız hissediyorsun. Peki sana o kararı verenin sen olmadığını söylesem? Bugün 25 Ocak. Yani istatistiksel olarak dünyada herkesin pes ettiği gün. Buna Quitter's Day yani pes etme günü diyorlar. Türkiye'de de durum farksız. Pazartesi başlanan diyetlerin çarşamba günü bir kereden bir şey olmaz diyerek bozulduğu, yıllık spor salonu üyeliklerinin sadece ilk 2 haftasının kullanıldığı o hüzünlü döngü. Peki neden? Neden kendimize verdiğimiz sözleri tutmakta bu kadar zorlanıyoruz? Sorun karakterimizde mi? İrademiz mi zayıf? Yoksa tembel miyiz? Size iyi bir haberim var. Sorun sizde değil. Sorun milyonlarca yıllık donanımınızda. Beyniniz sizi modern dünyanın hedeflerine ulaştırmak için değil, sadece hayatta tutmak için tasarlandı. Ve daha da korkutucu bir gerçeği söyleyeyim, o kararları veren aslında siz olmayabilirsiniz. Bugün nörobilimin karanlık dehlizlerine inip özgür irade illüzyonundan, yargıçların neden açken acımasızlaştığına, dopaminerjik sistemin bizi nasıl kandırdığından, antik Yunan mitolojisindeki bir kralın irade sorununu nasıl çözdüğüne kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Çünkü beyniniz bu videoyu kapatmanız için size birazdan emir vermeye başlayacak. Ona direnin. 1983 yılına gidelim. Fizyolog Benjamin Libet 1983'te özgür iradeyi mezara gömen o deneyi yaptı. Deney basitti. Katılımcılardan sadece parmaklarını oynatmalarını istedi. Ne zaman isterlerse o zaman. Tek yapmaları gereken parmaklarını oynatmaya karar verdikleri anı önlerindeki saatte işaretlemekti. Libet, katılımcıların beyin dalgalarını ölçtüğünde şoke edici bir şey buldu. Siz daha parmağı kaldırsam mı diye düşünmeden yarım saniye önce beyniniz o emri kaslarınıza göndermişti bile. Yani siz karar verdim dediğinizde beyniniz o kararı sizin adınıza sizden habersiz çoktan vermişti. Bilinciniz yani o ben dediğiniz şey kararın sahibi değil, sadece kararın size tebliğ edildiği bir basın sözcüsüydü. Ünlü nörobilimci ve filozof Sam Harris bu durumu şöyle özetliyor. Bir sonraki düşüncenizin ne olacağını o düşünce aklınıza gelene kadar bilemezsiniz. Düşünün, şu an bu videoyu izlemeye devam etme kararını siz mi verdiniz yoksa genleriniz, geçmiş tecrübeleriniz, o anki dopamin seviyeniz ve milyonlarca nöronun etkileşimi bu kararı sizin yerinize mi aldı? Eğer nörolojik determinizm doğruysa bizler biyolojik birer kuklayız. İplerimiz ise beynimizin o karanlık, bilinç dışı bölgelerinde. Peki ipler kimin elinde? İşte orada büyük bir iç savaş var. Sosyal psikolog Jonathan Haidt, beynimizin karar mekanizmasını muazzam bir metaforla açıklar. Fil ve binici. Fil, beynimizin limbik sistemidir. Evrimsel olarak eskidir. Duygularla, dürtülerle çalışır. Anlık hazzı sever. Pastayı şimdi yemek ister, sabah uykusunu spor yapmaya tercih eder. O mesajı eski sevgilinize o an atmak ister. Güçlüdür, inatçıdır ve yorulmak bilmez. Binici ise prefrontal kortekstir. Beynimizin en yeni, en insani parçası. Mantık, planlama ve irade merkezidir. Diyet yapmalıyım, ders çalışmalıyım, para biriktirmeliyim diyen ses odur. Sorun şu, binici fili kontrol ettiğini sanır ama 6 tonluk bir fil canı ne isterse onu yapar. Binici fili bir süre zorlayabilir, dizginleri çekebilir ama binici çok çabuk yorulur, fil ise yorulmaz. İşte Quitter's Day dediğimiz o pes etme günü, binicinin kollarının artık dizginleri tutmaktan yorgun düştüğü, filin ise yeter artık ben o pizzayı istiyorum diyerek kontrolü ele aldığı gündür. Psikolojide buna yıllarca ego tükenmesi dendi. Roy Baumeister'ın meşhur teorisi. İradeyi bir kas gibi, sınırlı bir kaynak, bir pil gibi görüyorlardı. Sabah iradeli uyanırsınız ama gün boyu trafikte, patronla, kararlarla boğuştukça piliniz biter ve akşam o keki yersiniz. Sıradan bir çalışan da olsanız, Steve Jobs da olsanız beyninizin pili aynı hızla tükenir. Steve Jobs'ın neden ölene kadar hep aynı siyah kazağı giydiğini sanıyorsunuz?
Modayı bilmediğinden mi? Hayır. Sabah ne giyeceğim diye düşünerek beynindeki o değerli enerjiyi harcamamak için. Ancak bilim dünyasında işler her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Son yıllarda yapılan devasa replikasyon çalışmaları bu pil teorisinin sandığımız kadar basit olmadığını, hatta bazı durumlarda geçerli bile olmayabileceğini gösterdi. Carol Dweck gibi araştırmacılar şunu fark etti. İradenizin sınırlı olduğuna inanırsanız tükeniyorsunuz. Ama iradenin kullandıkça güçlenen bir kaynak olduğuna inanırsanız tükenmiyorsunuz. Yani binicinin pili bitmiyor. Binici sadece çok yoruldum, artık uğraşamayacağım diyerek kendisini salıyor. Bu biyolojik bir zorunluluk değil, psikolojik bir vazgeçiş. Bunu en iyi anlatan ama aynı zamanda bizi en çok yanıltan hikayelerden biri aç yargıçlar deneyidir. 2011'de yapılan bu araştırma dünyayı sarsmıştı. İddia şuydu: yargıçlar sabah saatlerinde veya yemek molasından hemen sonra mahkumların şartlı tahliye taleplerine %65 oranında evet diyordu. Ama yemek saati yaklaştıkça, yani kan şekerleri düşüp karar yorgunluğu başladıkça bu oran kaça düşüyordu biliyor musunuz? Sıfıra. Kocaman bir sıfır. Korkunç değil mi? Adalet yargıcın kan şekerine mi bağlı? Eğer bu doğruysa özgür irade diye bir şeyden bahsetmek imkansız. Sadece biyokimyasal reaksiyonlarız demektir. Ama durun. Hikayenin plot twist'i, yani ters köşesi burada geliyor. Sonraki yıllarda veriler tekrar incelendiğinde olayın biyolojik değil, tamamen prosedürel olduğu ortaya çıktı. Mahkemelerde işleyiş şöyledir. Avukatı olan, durumu net, tahliye şansı yüksek mahkumların dosyaları genelde seansların başına konuyordu. Avukatı olmayan, durumu karışık veya reddedilmesi kesin olan dosyalar ise sona bırakılıyordu. Yargıçlar yorgunluktan değil, dosya sırasından dolayı hayır diyordu. Yani beyniniz, bugün yorgunum, iradem bitti, kan şekerim düştü, o yüzden diyeti bozdum gibi yalanlarla bilimi bile çarpıtabilir. Çoğu zaman biyolojik sınırımızda değilizdir. Sadece konfor alanımızdan çıkmak istemeyiz. Yani biyoloji kaderimiz olmasa bile beynimiz bahane üretmek için biyolojiyi kullanmaya bayılır. Peki o ilk hatayı yaptığımızda ne oluyor? Diyelim ki diyettesiniz ve o küçük çikolatayı yediniz. Binici panikler, fil ise zafer çığlıkları atar. İşte o an psikolojide "what the hell effect" denen, bizim kültürümüzde "battı balık yan gider" olarak bildiğimiz etki devreye girer. İlginç bir paradoks var burada. Kendinizi suçlu hissettiğinizde stres seviyeniz artar. Stresi azaltmak için beyniniz ne ister? Dopamin. Dopamini en hızlı nereden alır? O an yememeniz gereken şeyden. Yani kendinize kızdıkça daha çok yersiniz. Kendinizi iradesiz diye etiketlemek, iradesizliğin yakıtıdır. Sizin de böyle bir anınız mutlaka vardır. Diyeti bozup battı balık yan gider diyerek paketin dibini gördüğünüz o anı yorumlara yazın. Aşağıda okuyacaklarınızla yalnız olmadığınızı, bunun evrensel bir beyin hatası olduğunu göreceksiniz. Bir diğer tuzak licensing effect, yani ahlaki izin. Bugün çok çalıştım, o zaman biraz telefona bakmayı hak ettim. Veya sabah koştum, şimdi bu pizzayı gömebilirim. Beyniniz yaptığı iyi bir eylemi kötü bir eylemi yapmak için lisans olarak kullanır. Bu bir ödül değil, bir sabotajdır. Ama fil sizi bunun bir hak olduğuna inandırır. Peki bu deterministik hapishaneden çıkış yok mu? Elbette var. Ama çözüm sandığınız gibi daha çok inanmak veya kendini gaza getirmek değil. Çözüm antik Yunan'dan, İthaka kralı Odysseus'tan geliyor. Odysseus gemisiyle Sirenlerin adasından geçmek zorundadır. Sirenlerin şarkısı o kadar güzeldir ki duyan herkes büyülenir ve sulara kapılıp yok olur. Odysseus şarkı duymak ister ama ölmek istemez. Ne yapar? Ben iradeli bir kralım, kendimi tutarım mı der. Hayır. Tayfasına kulaklarını bal mumuyla tıkamalarını emreder. Kendisini de geminin direğine halatlarla bağlatır ve tayfasına şu emri verir: ne kadar yalvarırsam yalvarayım, beni çözmeyin. Buna Odysseus anlaşması denir. Şimdiki aklı başında binici halinizle
Gelecekteki yorgun, depresif veya açgözlü fil halinizle pazarlık yapamazsınız. Gelecekteki size güvenmeyin. O bir aptal olabilir. O yüzden şimdiden onu direğe bağlamalısınız. Sabah spor mu yapacaksın? İradene güvenme. Spor kıyafetlerinle uyu. Telefonunda çok mu vakit geçiriyorsun? İradene güvenme. Uygulamayı sil ya da telefonu başka odaya kilitle. James Clear'ın atomik alışkanlıklarda bahsettiği gibi hedeflerinizin seviyesine yükselmezsiniz. Sistemlerinizin seviyesine düşersiniz. Buna sürtünme yöntemi diyoruz. Kötü alışkanlıklarınızla aranıza engel yani sürtünme koyun. İyi alışkanlıklarınızın önündeki sürtünmeyi kaldırın. Beynimiz tembeldir. Her zaman en az direnç gösteren yolu seçer. Eğer gitar çalmak istiyorsanız ve gitar kılıfında dolabın arkasında duruyorsa çalmazsınız. Ama koltuğun ortasında duruyorsa çalarsınız. Bu kadar basit. Beyniniz yarım kalan işlerden nefret eder. Buna Zeigarnik etkisi denir. Gitarı kılıfından çıkarmak yeni bir iştir. Ama ortada duran gitar devam eden bir iştir. Kahraman olmaya çalışmayın. Ortam tasarımcısı olun. Libet deneyine geri dönelim. Libet, özgür iradenin olmadığını bulmuştu belki ama deneylerinde çok önemli bir detay daha vardı. Beyin hareketi başlatsa bile bilinçli zihnin o son 200 milisaniyede eylemi durdurma gücü vardı. Libet buna free want yani özgür red dedi. Evet, dürtülerinizi, aklınıza gelen ilk düşünceyi, hislerinizi seçemeyebilirsiniz. Bunlar biyolojik makinenizin üretimleridir. Ama onlara hayır deme, onları veto etme gücünüz var. Quitter's Day sadece bir istatistik. Eğer biyolojinizin, dopamin reseptörlerinizin ve o devasa filin kölesi olmak istemiyorsanız, oyunun kurallarını değiştirin. Kendinizle savaşmayı bırakın. Çünkü savaşırsanız fil her zaman kazanır. Bunun yerine filin yürüyeceği yolu değiştirin. Gelecekteki kendinizi şimdiden direğe bağlayın. Ve unutmayın, içinizdeki o dürtüsel ses konuştuğunda son sözü söylemek zorunda değilsiniz. Ama son eylemi durdurmak hala sizin elinizde. İrade yanılgısı beyninizin size oynadığı tek oyun değil. İrade sadece başlangıçtı. Mutluyken neden ağladığını veya tatlı bir şey görünce neden dişlerini sıktığını hiç düşündün mü? Orada işler daha da garipleşiyor. Şu an ekranda bu vakanın cevabı var.